Günaydın. Bugün biraz hava güzel. Ben geldiğimden beri çok serin bir hava vardı. O yüzden biraz paltolarla, yani ceketlerle falan dolaşmaya başladık ama bugün tekrar short tişört kombinasyonuna geçtik. Ben de deniz kenarında yürüyeceğim. Yürürken de biraz etrafı şöyle inceliyorum vesaire. İşte Odessa'nın ışıltılı yerlerinin aksine biraz daha arka sokaklara girdiğimizde şöyle bir manzara var. Yani evler biraz böyle metruk, yıkık dökük. Çok güzel bir şehir, çok keyifli ama işte bir yandan da insan tabii standart olmayınca üzülüyor biraz. Ukrayna'nın ya da Avrupa'nın birçok şehrinin en çok sevdiğim şeyi şu olayı. Her yer yemyeşil, parklarla dolu. Nereye giderseniz gidin böyle. Kiev'de böyleydi, Odessa'da böyle. Çok güzel parklar var. Ki şu an şehir merkezinin biraz uzağındayım. Deniz kenarına gitmeye çalışıyorum. Navigasyon beni böyle bir yoldan geçirdi. Yaklaşık 40-45 dakikalık bir yürüyüş rotası. Hem biraz şehri keşfedeyim diye yürüyüşe çıktım. Ama gerçekten çok güzel ya. Yani yeşil mavi şehirler yapmış insanlar. Beton az, eskiyi korumuşlar, tarihi korumuşlar ki işte yıkılmış bir Sovyetlerin kalıntıları şeklindeki bir şehirdeyiz belki. Çok zor süreçler yaşayan, şu an savaş halinde olan ülkeden bahsediyoruz ama birçok güzel yanı var. Ve en tabii kıymetli olan şey de bu yeşil alanları, parkları. Bizim gibi her yeri betona boğmak yerine insanlar böyle tercihlerde bulunuyorlar. Yani bir tane park değil. Yani dün gezdiğim yerde de tabii bir tane park İstanbul Belediyesi tarafından yapılmış. Orayı da çekeceğim detaylı bir şekilde. Burası böyle işte yani. Yemyeşil alanlar. Evet, plaja giden yol bizi böyle noktalara soktu. Hafif sonbahar esintileri eşliğinde sararan yapraklar filan. Özlemişiz bu renkleri de. Şuraya da bir tenis kortu koymuşlar. Böyle yemyeşil manzaraların içinden gidiyoruz. Doğanın güzelliği, büyüleyiciliği. Ayrıca burası oldukça da yaya dostu bir şehir. Yani trafik çok yoğun değil zaten. Küçük de bir şehir. Yaya olarak her yere ulaşım çok rahat. Ya daha şu ana kadar havaalanından geldiğim süre dahil olmak üzere yani oradan gelişleri tek kullandım. Hiç taksi ya da işte Bolt, Uber filan kullanmadım. Yürüyüş yapanlar, bisiklete binenler vesaire vesaire. Çok güzelmiş burası ya. İyi keşfettim. Burada bu martı benzeri şeyler Bolt firmasına ait. Kiralanıyor ama hiç kiralamayı denemedim. Buraya gelirken zaten Bolt uygulamasını yükleyin. Hem taksi olarak hem şey olarak işte bu tarz scooter vesaire kiralamak için kullanabilirsiniz. Ayrıca Uber var. Bir de Uklon diye bir firmaları var ama en hesaplı genelde Bolt oluyor. Ya kıyaslarsınız işte yani taksinin yakınlığına veya o anki yoğunluğa göre aslında değişiyor bir yerde. Ama yani şöyle işte 2-3 liralık farklar oluyor zaten. Devasa farklar da yok. Böyle aşağı inen yollar var ama ben şu an çok ana rotadan ayrılmayayım. Normalde ben buralarda yaşıyor olsam herhalde buranın her yerine girer çıkardım ama şu an ana noktamız bizim deniz kenarına ulaşmak. Oradan bir bakalım.
Belki buradan da direkt deniz kenarına gidiyordur ama şu yolda keyifli. Burada yürüyelim biraz. Tadını çıkaralım. Yeşilin, doğanın. Bu scooterlar için Kiwi diye bir marka daha var. Üstündekini çevirmeye çalıştım ama şu kelimeyi çeviremedi. Anlamadım. Hafta içi 1.9 grivna. Pazartesi perşembe arası. Hafta sonları da 2.5 grivnadan hesaplanıyormuş. Bu dakika ücreti diye tahmin ediyorum. 8 grivna da işte şu kelimeyi çevirebilseydim bilmiyorum. Artık Rusça bilen ya da Ukraynaca bilen arkadaşlardan yardım alırız. Aplikasyonu var Google Play'den, Apple Store'dan yüklüyorsun. İşte cezaları falan yazıyor şurada. Ya uygun park edersen 400 grivna veriyor. Kişisel alanlara şey yapmayın, park etmeyin, kredi kartınızı yükleyin vesaire vesaire. Bizdeki Martı uygulamasının aynısı da fiyatlandırmayı çok iyi anlamadım. 1.9, 2.5 falan gibi fiyatlar var işte. Artık bilmiyorum hangisi geçerli. Cumartesi herkes yürüyüşlerde. Hava bulutlu ama sıcak. Böyle geldiğimden beri genelde bulutlu bir hava var. Dün sıcaktı aslında ama dün açıktı ama sıcak değildi. Bugün bulutlu ama sıcak. Tabii ki bu daha ideal. Bu plaja doğru yürürken de şurada yolda şeyler var. İşte kişi başı 10-20 euro civarında fiyatlarla gün batımında tur düzenliyorlarmış. Böyle bir hadise var. İsterseniz gün batımında burada bir tekne turu, balık filan da tutuluyormuş. Yunuslar varmış herhalde. Öyle bir şeyler yazıyor. Şeylerde, panolarda ama bilmiyorum. Bunlar da bir başka markanın scooterları. Her yer scooter dolu. Scooter cenneti. Evet, Noir Beach diye bir yere geldik. Burası Arkadia'ya gelmeden Odessa'dan yaklaşık işte bir 10 dakika mesafede araçla ama ben yürüyerek geldim. 45 dakika falan sürdü. Tabii şöyle bir şey var. Yürüyerek gelince daha keyifli bir yoldan gidiyorsunuz. Yoksa aradan işte ana caddeye çıkıyorsunuz. Caddeden belli bir parkların, bahçelerin arasından yürüyerek geliyorsunuz. Biraz etrafı göstereyim size. Buranın giriş ücreti 250 grivna. Şezlong, şemsiye alırsınız ama onun dışında işte burada localar falan var. Bunlar tabii daha pahalı. Ama beni ilgilendirmediği için fiyatlara bakmadım. Çıkarken bakarım. Onu da bilgi veririm. Yukarıda restoran, kafesi var. Burada bitiyor burası. Buradan sonra mesela bu kısım halk plajı. Burada işte havlusunu falan atıp geliyor insanlar. Buradaki düzen bu şekilde. Arada bir halk plajı, bir mekan şeklinde. Şurada ileride bir mekan daha var mesela. Sonuna kadar gidelim böyle işte. Burada çocukların oynayacağı alanlar falan yapmışlar. Burada Karadeniz. Tabii bizim Ege gibi, Akdeniz gibi olmadı ama burası da oldukça güzel, keyifli. Burası da başka bir mekan mesela. Underhill diye ama burası pek revaçta değil galiba. Gerçi hava da soğudu mesela işte. Şu an sıcaklıklar çok yüksek değil. O yüzden birkaç gündür soğuktu. Bugün birazcık ısındı. Fırsatı bulanlar da işte gelmiş. Burada güneşleniyor insanlar. Burası da böyle bir mekan. Arada sporları falan yapılan yerler var. Aslında burası da güzel ve geniş bir yermiş yani. Ama niyeyse çok popüler değil gibi gözüküyor. Böyle bakıyoruz. Sağa sola sonuna kadar gideceğim. Hep
kıyı böyle tesisler devam ediyor. Üst tarafta orman zaten. Böyle. Buranın olayı bu. Biraz daha ileride Arkadya diye bir bölge var. Oraya da gideceğiz. Orası daha böyle iddialı gece kulüplerinin falan olduğu bir nokta ama biz de biraz sezon sonuna kaldık. Yani benim çok böyle bir planım da yoktu. Bir adet deniz anası. Fitness anlı. Burası da buranın sporları yapılan kısmı. Buradan böyle gidiyor işte. Sağda falan başka yerler de var. Buradan. Böyle bir olay. Burası böyle. Burası da halk plajı herhalde. Yani şezlong olmayan yerler halk plajı. Arada alanlar var. Diğer kısımlar tesislere falan ait. Burada da böyle bir yer var. Ya da gelip tesisin önünde böyle kıyıya şezlongunuzun şeyinizi atabiliyorsunuz yani. Şurada da bir eleman balık tutmuş galiba. Bir ona bakalım. Ne yapmış, ne etmiş. Burada ablalar mısır çimdiriyor filan. Takılıyorlar. Şeyde tutmamış, yosun herhalde o. Evet, güzel. Öyle burası devam ediyor. Geri döneceğim artık, çok da bir şey yok. Zaten şurada herhalde bitiyor. Ya var birkaç şey daha. Şöyle iskelenin ucuna doğru gidelim. Deniz de böyle bir deniz işte yani. Çok hani böyle mortak bir şey değil ama. Bir de çok mısır daha girmedim ama şöyle ortalarda amcalar yürüyor filan yani. Hani bayağı bir kilometre filan gitmişler, yeni yürüyorlar. Buranın olayı bu arkadaşlar. Tabii biraz daha erken gelseydik, böyle yazın sonunda gelmeseydik şey yapabilirdik belki ama. Bunlar da ağ işte ağdan küçük küçük şeyler. Balıklar falan avlanıyorlar. Şimdi geri dönelim mekanımıza. Ama Odessa güzel bir şehir, keyifli bir şehir. Her şey var yani, yeşili, doğası, kompakt, eğlencesi, gece hayatı, ne arıyorsunuz yani, size ne hitap ediyorsa hemen hemen her şey var. Ama tabii Eylül'de değil de, ben tabii biraz Eylül'de artık yaz ayı gibi düşünüyoruz. Ama burada öyle bir olay yok. Hatta işte Kiev'deki bir arkadaşımla konuştum bugün. Kiev 15 derece falanmış. Burası 21 derece dedim. Soğuk filan dedim. Burası diyor 15 derece. Böyle bir olay yani. Hani o yüzden buraya kış hafiften geldi. Hele İzmir'den gelen biri için öyle yani 21 derece filan soğuk gibi. Bugün de 25 dereceydi. Hazır fırsatı bulmuşken dedik kaçalım. Gelelim denize. Çünkü bundan sonra yine düşecek. Yarından itibaren sıcaklıklar düşüyor. Belki de bir daha denize gelme fırsatım bile olmayabilir. Ya da birkaç gün daha tatilimi uzatacağım belki. O zaman değerlendireceğiz bunu. Böyle. Ortam böyle. Geri dönüyoruz yuvamıza. Mekandaki yeme içme fiyatlarını da paylaşacağım.
Valla çok da ucuz değil tabii. Yani hani klasik bir yazlık mekan gibi. Çok net hatırlamıyorum ama yanlış görmüyorsam sanki hamburger böyle biraz daha 70 işte Türk parasıyla söylüyorum 75 lira falan gibi bir parayla. Yani zaten Türkiye'deki beachlerde de çok daha fazlasını vermeye alıştığımız için bize hani çok fazla etkisi olmaz herhalde diye düşünüyorum. Olay bundan ibaret. Burada kıyamam. Arkada da dikey mimari. Şu dikey mimari olmasa olmuyor. Bu herhalde insanoğlunun gelişmişten anladığı şey bu oluyor yani garip bir şekilde. Evet, buraya bir de yazın gelmek lazım ya. Bu kanaat getirdik yani bu olaya. Daha böyle bir Temmuz, Ağustos gibi biraz ortamların daha canlı olduğu bir noktada gelmenin faydası olur diye düşünüyorum. Odessa aynı zamanda Ukraynalıların da yoğun bir şekilde tatil için geldikleri bir bölge. Yani sadece yabancı turist değil, yerli turistin de yoğun tercih ettiği bir yer. İşte Antalya gibi, İzmir gibi. Kendi yerleşik halkından ziyade turistik amaçla gelen çok. Tabii şimdi okullar falan açıldı. Burada üniversiteler başladı. Dışarıda okuyan öğrenciler buraya geldi. Yani dışarıda olup burada okuyan öğrenciler geri döndü ama başka şehirlerde olanlar da buradan gitti. Döndü. O yüzden çok aşırı bir kalabalık falan yok. Ve mekanımıza geri döndük. Beach. Onun yan tarafı yine halk plajı yani şu kısımda bitiyor. Şu tente gibi şeylerin olduğu yerde. Ondan sonra tekrar halk plajı gibi bir şey başlıyor. Bu arada burada hala nargile olayı var. Yani Türkiye'de nargile diye bir şey kalmadı ama Covid'den dolayı burada çatır çutur içiliyor. İnsanın canını da çektirmediler değil. Mekanımız böyle. Şimdi yukarı çıkacağım. Yemek yiyeceğim. Burayı da bir kontrol edelim. Böyle bir şey işte. Olayımız bu. Arkadaşlar yemek kısmına da geldim. Burada sıkıntı şu, İngilizce menü yok. QR kodla şuradan okutuyorsunuz. Ukraynaca bir menü geliyor. Oradan da Rusça bir menü geliyor. Oradan da Google Translate ile çeviriyorsunuz falan. Fiyatlar yani şöyle şimdi hepsi ezberimde yok ama içecekler, kahve tarzı şeyler 40 hryvnia civarında. Alkollü içkiler işte 100 hryvnia civarında, biralar ya da işte cin filan da içerseniz o civarda. Çok fark yok. Hamburger türü şeyler 150, 200, 250, yani 300'e kadar filan fiyatlar var hryvnia. Bunları sondaki sıfır atıp 3 ile çarpacaksınız. Yani 300 dedim mi 90. Başka işte salata yapıyorlar vesaire. Klasik işte beachlerde olan şeyler var yani. Fiyatlar da işte dediğim gibi 150-300 hryvnia arasında gidip geliyor. Manzaramız da şöyle. Karadeniz manzarası. Olay bu. Yediğimi içtiğimi paylaşmayı çok sevmiyorum aslında ama 280 hryvnia ve trüf mantarlı bir hamburger. Lezzeti de çok harika, çok hoşuma gitti, o yüzden bahsetmek istedim. Yani 280 hryvnia yaklaşık 84 lira yazıyor. Eğer bunu Alaçatı'da filan yesen herhalde buna bir 200 lira ya rahat 250 mi yazarlar artık, ne yazarlar bilmiyorum. Bizde işte insanları
kazıklama kültürü maalesef çok yaygın. Yurt dışında en lüksünü de alsanız yapsanız yine Türkiye'deki fiyatlara göre çok daha makul kalıyor. O yüzden bunu da bahsetmek istedim. Dediğim gibi çok sevmiyorum yediğimi içtiğimi göstermeyi ama bu da işte seyahatimin parçası sonuçta aslında. Biraz da o anlamda paylaşıyorum. Bizdeki fiyatlar inanılmaz daha farklı. Tamam belki tesisler falan daha kalitelidir ama burada böyle nezih bir ortam güzel yani hani kimse sizi rahatsız etmiyor. Gayet güzel, keyifli bir şekilde. Bu arada ben tek seyahat ediyorum. Alaçatı'da bir işe girmek istesem tek erkek olarak muhtemelen beni sokmayacaklar yani. Kaan Seyfan'ın dediği gibi yüzüme range gelmesi gerekiyor falan. Burada hiç öyle bir şey yok. Giriyorsunuz. Gayet güzel oturuyorsunuz. O yüzden bunu özellikle anlatmak istedim. Yani fiyatlar işte dediğim gibi 80 lira, 60 lira, 50 lira. Türkiye'de gittiğiniz zaman bunlar 150, 200, 250, 300 lira gibi oluyor. Sadece halkın belli bir kısmına verilmiş oluyor. Bir kısmı da alamıyor. Bunlar tabii biraz düşündürücü boyutları. Şimdilik izlenimlerim bu kadar. Yine yeni şeyler oldukça anlatacağım. Eğer buradaki halk plajlarına gelirseniz burada da böyle yiyecek içecek satılan yerler var. Küçük büfeler filan. Buralardan bir şeyler alabilirsiniz.